Arkadaşlar şimdi bir daha geçen dersi şöyle bir hatırlatayım. Bakın bunları bir gördük değil mi? Artikel kullanılmasını. Şimdi bir akuzatife yine devam ediyorum. Çünkü akuzatif bitmez öyle kolay kolay. Peki akuzatifte tren bağır verbleri göstereceğim. Ne demek tren bağır verbler? Daha önce bir sayfamızda bir göstermiştim. Ayrılabilen fiiller demek. Tren bağı verben. Bunları daha sonra modal verblerle de göstereceğim. İsterseniz bir Türkçesinde yazayım. Ayrılan fiiller. Bunları, ayrılan fiilleri, bakın bunda iki şekilde, yani hep böyle Almanca'da çok detay var. Onun için yapacak bir şey yok. Bakın, regelmäßige, ne demek regelmäßige? Kurallı fiillerle unregelmäßige, kuralsız olarak ikiye ayırıp öyle vereceğim. Biraz daha anlaşılır olsun. Unregelmäßige. Biz daha önceden biliyoruz neydi? Kurallı ve kuralsız fiiller. Şöyle yazalım da kuralsız fiiller. Evet. Bakın şimdi burada regelmäßige fiillerden anrufen, birisine telefon etmek, değil mi? Abholen, birini bir yerden uğrayıp almak. Şimdi defteri geniş tutup bu tarafta çekeceğim çünkü buraya sığmayacak. Abholen, bakın aufmachen, öbür alana geçmeyin fazla. Aufmachen böyle uzanıp gidiyor. Şu işaretler ne biliyor musunuz? Bu fiilin ön ekleri, başka bir kalemle şurayı çizeyim. Şu ön ek arkaya gidiyor. Bunun adı bu işte. Bakın Unregelmäßige'ye bakalım. Burada gene bunu da aynı kalemle yazalım. Unregelmäßige kuralsız fiiller, yani çekimlerde farklı. Mesela einladen fiili çekerken A noktalanacak şimdi. Einladen, mitnehmen. Bir yanına birine birlikte bir şeyi yanında getirmek. Bunun gibi başka fiiller var. Anfangen, bir şeye başlamak. Fangen'de değişim oluyor. Bir sürü böyle fiillerimiz var. Bu kurallı kuralsız olarak bir ayıralım da çektiğimiz zaman o zaman şey yaparsınız. Görürsünüz. Bakın, şimdi şuradan bir çekeceğim şöyle. Evet. Şimdi bir fiil çekimini çekeceğim. Ondan sonra cümlelere başlayacağız. Bakın önce bir re gelmesi gelir çekelim. Hatta şurayı ikiye ayırayım da şöyle. Re gelmesi gelir bir çekelim. Bir çekimini görelim. Ondan sonra tabii teker teker bir daha çekeceğim. Re gelmesi ge, re gelmesi ge, re gelmesi ge verben olarak. Bakın re gelmesi gelere hiçbir problem yok. Ich rufe an. Görüyor musunuz? An sona gitti. Du rufst an. Teker teker çekimde karışıklık olmasın. Eğer sie es ruft an. Evet. Wir rufen. Hiçbir kökünde fiilin değişiklik yok. Ihr ruft an. Sie ve büyük sie rufen an. Evet, bir başka kalemle başka fiili daha çekeyim. Abholen. Şuraya anrufen diye yazayım da fiili. Evet, tren var değişen. Bir de abholen çekelim. Abholen. Bunları teker teker şimdi kullanacağız. Abholen. Ich hole. Birini bir yerden almaktır abholen. Ab. Du holst. Ab. Er, sie, es holt ab. Wir holen ab. Ihr holt ab. Ve büyük si ile küçük si, evet çoğul olan si, holen ab. Bakın bu fiiller böyle işte. Gelelim bu tarafa. Unre'ye gelmesi gelerde. Einladen'ı bir çekeyim.
einladen. Bakın çekiminde ich lade, ikisinde de bütün ortak nokta nedir? Önek sona gidiyor. Bakın şuradaki önek, şuradaki önek sona gitti. Bunu da başka bir kalemle yazayım. Şuradaki önek sona gidecek. Ich lade ein. Birisini bir yere davet etmek. Bunları tek tek inceleyeceğimiz için şimdi sadece çekimle ilgileniyorum. Du lädst ein, sie, es lädt ein. Zaten şu ikisinde değişiklik oluyor. Sonra orijinale döndüğünde tekrar eski haline dönüyoruz. Wir laden ein, ihr ladet ein, sie ve sie laden ein. Gelelim mitnehmen. Mitnehmen'i de başka kalemle çekeyim. Evet. Mitnehmen ki bu şeyde derslerde ben öğrencilerimle birlikte de bütün kalem çok kullanıyorum. Çünkü dikkati çekmek açısından renkli kalem inanılmaz yardımcı oluyor. Evet, bakın mitnehmen'i nasıl çekiyorum? Ich nehme. Bakın nehmen okurken aman dikkat. Aman dikkat. Nehmen okurken H'nın önünde S harfi yok. Nehme diye okuyorum. Bakar mısınız? Du nimmst. Evet, çok hızlı yazmaya alışmışım ya. Kendimi biraz frenliyorum yavaş yavaş yazayım diye. Çok aceleciyim. Elimden gelen en yavaş bir halimle yazıyorum gençler. Nimmt mit. Şimdi bu ikisinde değişiklik olunca oluyor, değil mi? Sonra wir nehmen mit, evet, ihr nehmt mit, sie ve sie nehmen mit. Mit'i de şöyle küçücük yazayım buraya. Görüyor musunuz? İşte bu. Yani trembare verblerimiz bunlar. Sonra belki bir iki ders daha devam edecek bu trembare verbler. Şimdi beraber bunları bir inceleye gidelim. Evet, şöyle bir gösterelim. Şöyle bir görsünler. Tabii. Bunların bir çekimlerini şöyle ikisini bir görün istedim. Şimdi alıştırma yapmaya başlayacağım. Bakın. Şöyle alıştırma yapacağız. Bakın önce bir kolaylık olsun diye şeyle başlayalım. R gelmesiyle başlayalım. Önce bir kolaylarla başlayalım. Sonra yavaş yavaş devam edeceğiz. Anrufer'le başlayalım. Anrufer. Evet, bir daha çekeceğim. Anrufer birisini telefonla aramak. Bakın. Evet, yine rutinimize dönüyoruz. Önce bir fiili çekeyim. Ich rufe an. Du rufst an, sie, es ruft. Şu S'yi bir şöyle belirteyim. An, evet, wir rufen an, ihr ruft an, sie ve büyük große sie rufen an. Önce bir cümle kuruyorum. Ich rufe dich an. Görüyor musunuz? Şahıs zamirleriyle bir gidelim. Bu du'nun biliyorsunuz değil mi? Du'nun dihi. Ich rufe alalım onu. Anı biraz daha uzağa yazayım. Ich rufe ihn. Şahıs zamirleri. Evet. Kız olan sie'yi arayalım. An. Ich rufe sie an. Ich rufe ihr çeviriyorum. Ich rufe euch an. Çünkü burada bildiğimiz tek şey var.
Rufe'nin akuzatif aldığı değil mi? İyi haline döndürdüğü. Devam ediyorum. Ich rufe Freunde, 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 arkadaşları arayalım. Freunde an, die, ich rufe Chef an, ich rufe Chefin, özellikle die artikellerde yazıyorum ki ich rufe Koch an, aşçı, ich rufe Köchin an. Şimdi artikellerini koyalım. Başka kalemle koysam daha iyi olacaktı ama onu öyle yaptığımız için devam edelim. Ich rufe die Freunde, ich rufe den Chef, meinen Chef de alabiliriz artık değil mi? Meinen ne olduğunu biliyoruz artık. Meine Chefin de olabilir özne ben olduğuna göre. Ich rufe den Koch, ich rufe die Köchin. Bakın buradan herhangi bir eleman alıyorum. Evet, insan olduğu için wen rufst du an? Kimi arıyorsun? Kimi arıyorsun? Evet, bakın böyle. Şimdi Arbeitsblatt'larla bir çalışalım. Evet, insan olanlara dönelim. Evet, şunu hemen şu şekilde alıyorum. Wen rufst du an olarak bir devam edelim. Wen rufst du an? Tamam. Evet. Şimdi cümle kuralım. Wen rufst du an? Ich rufe die Lehrerin an. Lehrerin an. Wen rufst du an? Ich rufe den Arzt an. Wen rufst du an? Ich rufe die Ärztin an. Wen rufst du an? Ich rufe die Krankenschwester an. Wen rufst du an? Ich rufe den Maurer an. Wen rufst du an? Ich rufe den Facharbeiter an. Wen rufst du an? Ich rufe den Mechaniker an. Wen rufst du an? Ich rufe den Elektriker an. Wen rufst du an? Ich rufe den Landwirten an. Wen rufst du an? Ich rufe den Kellner an. Wen rufst du an? Ich rufe den Koch an. Wen rufst du an? Ich rufe den Metzger an. Wen rufst du an? Ich rufe den Friseur an. Wen rufst du an? Ich rufe den Feuerwehrmann an. Wen rufst du an? Ich rufe den Ingenieur an. Wen rufst du an? Ich rufe den Architekten an. Wen rufst du an? Ich rufe den Richter an. Wen rufst du an? Ich rufe den Offizier an. Wen rufst du an? Ich rufe den Rechtsanwalten an. Evet, değişenlerden bakın yanında üçgen olanlar kullanıldığında artikelde değişikliklerden dene döndüğü zaman en alıyorlar efendim böyle. Evet, wen rufst du an? Ich rufe den Polizisten an. Wen rufst du an? Ich rufe den Geschäftsmann an. Wen rufst du an? Ich rufe die Sekretärin an. Wen rufst du an? Ich rufe den Buchhalter an. Wen rufst du an? Ich rufe den Verkäufer an. Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu şekilde kullandım. Şimdi zamir olarak da kullanalım bir de. Bir de modal verblerle kullanalım. Unutmayalım onları. Evet. Rufst du den Arzt, doktoru arıyor musun? Arzt an. Ja, ich rufe. Evet, den Arzt yerine ne yapıyorum? Ihn an. Değil mi? Bir de bayan kul alalım. Rufst du die Lehrerin, die Apothekerin diyelim. Lehrerini çok kullandığım için değiştirdim. Die Apothekerin an. Evet. Die Apothekerin yerine ne kullanıyorum hemen? Ya veya nein de kullanabilirim. Hadi bir ya. Ich rufe. Kısaca ikisinin yerine sie an diyorum değil mi? Bir böyle bir dönelim. Ondan sonra modal verble kullanalım. Hadi bakalım. Yine aynı. Rufst du die Lehrerin? Ja. Rufst du die Lehrerin? Ja, Evet. ich rufe sie an. Rufst du den Arzt an? Ja.
ich rufe ihn an. Rufst du die Ärztin an? Ja, ich rufe sie an. Rufst du die Krankenschwester an? Ja, ich rufe sie an. Rufst du den Maurer an? Ja, ich rufe ihn an. Rufst du den Facharbeiter an? Ja, ich rufe ihn an. Rufst du den Mechaniker an? Ja, ich rufe ihn an. Rufst du den Elektriker an? Ja, ich rufe ihn an. Rufst du den Landwirten an? Ja, ich rufe ihn an. Rufst du den Kellner an? Ja, ich rufe ihn an. Rufst du den Koch an? Ja, ich rufe ihn an. Rufst du den Metzger an? Ya, ich rufe ihn an. Bakın dikkat ediyor musunuz? Burada R'lere basmıyorum. Hiç basmayacaksın. Onun için öğrenenlerde bazen dinleyici anlaşılmıyor. R'lere hiç sondakilere basmıyorum. Peki, rufst du den Friseur an? Ja, ich rufe ihn an. Rufst du den Feuerwehrmann an? Ja, ich rufe ihn an. Rufst du den Ingenieur an? Ja, ich rufe ihn an. Rufst du den Architekten an? Ja, ich rufe ihn an. Rufst du den Richter an? Ja, ich rufe ihn an. Rufst du den Offizier an? Ja, ich rufe ihn an. Rufst du den Rechtsanwalt an? Ja, ich rufe ihn an. Rufst du den Polizisten an? Ja, ich rufe ihn an. Rufst du den Geschäftsmann an? Ja, ich rufe ihn an. Rufst du die Sekretärin an? Ja, ich rufe sie an. Rufst du den Buchhalter an? Ja, ich rufe ihn an. Rufst du den Verkäufer an? Ja, ich rufe ihn an. Şimdi bir modal verple de devam edelim. Herhangi bir modal verbi alıyorum. Möchtest du mu diyelim? Sollst du diyelim. Ya da kannst du diyelim, değil mi? Evet. Kannst du arayabilir misin, değil mi? Bir ricadır. Können aynı zamanda. Können'i çok kullanacağız da. Kannst du die Krankenschwester Schwester anrufen'i ne yapıyorum bakın. Cümlenin sonunda tek kelime halinde yazıyorum. Birkaç tane daha yapayım da. Evet, cevap verirken ne diyorum? Ya, ich kann fiil başa gelmek suretiyle olduğu için ihya'ya naille başlıyorum. Ich kann sie hem bunu alıyorum böyle zamir olarak. Sie anrufen. Bakın cümlenin sonunda tek kelime halinde. Evet, devam birkaç tane daha kullanalım. Kannst du den Metzger anrufen? Bakın sona tek kelime halinde gidiyor. Görüyor musunuz? Cevap verirken ya, ich kann bunu ikisini beraber ne olarak alıyorum? In ve bizim tren varımız cümlenin sonunda tek kelime halinde görünüyor. Görüyor musunuz? Evet, biraz görsünler bunu. Sonra devam edelim modal verble. Evet. Kannst du die Lehrerin anrufen? Kannst du die Lehrerin anrufen? Ja, ich kann sie anrufen. Kannst du den Arzt anrufen? Ja, ich kann ihn anrufen. Kannst du die Ärztin anrufen? Ja, ich kann sie anrufen. Kannst du die Krankenschwester anrufen? Ja, ich kann sie anrufen. Kannst du den Maurer anrufen? Ja, ich kann ihn anrufen. Kannst du den Facharbeiter anrufen? Ja, ich kann ihn anrufen. Kannst du den Mechaniker anrufen? Ja, ich kann ihn anrufen. Kannst du den Elektriker anrufen? Ja, ich kann ihn anrufen. Kannst du den Landwirten anrufen? Ja, ich kann ihn anrufen. Kannst du den Kellner anrufen? Ja, ich kann ihn anrufen. Kannst du den Koch anrufen? Ja, ich kann ihn anrufen. Kannst du den Metzger anrufen? Ja, ich kann ihn anrufen. Kannst du den Friseur anrufen? Ja, ich kann ihn anrufen. Kannst du den Feuerwehrmann anrufen? Ja, ich kann ihn anrufen. Kannst du den Ingenieur anrufen? Ja, ich kann ihn anrufen. Kannst du den Architekten anrufen? Ja, ich kann ihn anrufen. Kannst du den Richter anrufen? Ja, ich kann ihn anrufen. Kannst du den Offizier anrufen? Ja, ich kann ihn anrufen. Kannst du den Rechtsanwalt anrufen? Ja, ich kann ihn anrufen. Kannst du den Polizisten anrufen?
anrufen? Ja, ich kann ihn anrufen. Kannst du den Geschäftsmann anrufen? Ja, ich kann ihn anrufen. Kannst du die Sekretärin anrufen? Ja, ich kann sie anrufen. Kannst du den Buchhalter anrufen? Ja, ich kann ihn anrufen. Kannst du den Verkäufer anrufen? Ja, ich kann ihn anrufen. Evet, bu şekilde. Hemen başka bir fiile geçelim. Evet, abholen'e geçelim mi hemen? Önce kolaylarla başlayalım. Abholen, birini bir yerden almak. Birini, evet, birini bir yerden ya da bir şeyi bir yerden almak. Hemen bunu da çekelim fiilimizi. Fiilimizi hemen çekelim. Ich hole ab. Du holst ab. Er, sie, es holt ab. Wir, bunda bir değişiklik yok çünkü regelmäßiges Verb. Evet, ihr holt ab. Sie ve große Sie holen ab. Bu fiillerin özellikle çok üzerine duruyorum ve çok alıştırma yaptırıyorum sonuna kadar. Çünkü Almanca tekrar dili arkadaşlar. Yani çok tekrar etmeniz gerekiyor. Onun için çok sonuna kadar hepsini teker teker akla yazılsın diye herkese aynı şekilde dersi böyle işliyorum ben. Ich hole dich. Peki buraya bir tane sonra öğreteceğim vom dendan koyacağım. Von dendandır da plus deyimle birlikte de vom oldu. Dendandır. Bir yerden almak. Peki vom Flughafen havalanından alalım mı azıcık? Vom Flughafen, vom Bahnhof hayatlarla çok önemli. Bahnhof, terminal, von der çünkü datifte der Schule bir de die olduğu için şunların artikeli der olduğu için daha sonra öğreteceğim. Şimdi kafamız dağılmasın diye von der Arbeit die de der oluyor bakın datifte. Onun için o şekilde kullanacağım ama şimdi kafa dağılmasın diye fazla şey yapmıyorum. Şu muydu benim kalemim? Evet. Ich hole dich vom Bahnhof ab. Ne demek bu? Seni terminalden alıyorum, değil mi? Evet, ich hole ihn vom Bahnhof ab. Ich hole sie çünkü holen daha gösteren bir kalemle yazayım. Holen akuzatif alır efendim bak holen. Evet, ich hole sie von der Arbeit. Kalemi değiştirdim. Bir dakika. Von der Arbeit. İşten almak. Arbeit. Bakın sonunda ab var. Görünüyor sanırım. Evet. Biraz daha çekeyim mi? Sie, ich hole euch, sizi von der Schule ab. Görüyor musunuz? Evet. Ich hole meinen Bruder von der Schule ab. Bir denden Gänsefüßchen yapalım. Ich hole meine Schwester, kız kardeşimi. Çünkü bunlar artikeli değil der. Von der Schule ab. Ich hole meine Kollege plural olduğu için ab. Ich hole meine Freundin von der Schule ab. Evet, bir soru soralım hemen buraya. Çok karışık olmasını istemiyorum. Çok yazınca karışık oluyor. Evet, wen, kimi alıyorsun? Gene insana soru soruyorum. Yani nesneye soru soruyorum. Wen holst du von der Arbeit ab? Peki yazıyorum. Kimi, başka kalemle yazıyorum. Kimi işten alıyorsun? Cümle başı olduğu için.
Devam edelim mi? Evet, devam edelim. Artık fiil gideceğiz. Tren barlarda çok arkadaşlar fiil var. Fiilin yarısında dersi kesebiliriz. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, ilk sorumuz. Daha sonra zamirle yapacağım tabii, bir de modal verble. Evet, şu anda biraz zamanımız kaldı. Şunu yapalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Wen holst du vom Bahnhof ab? Ich hole Ich hole die sie, Lehrerin, die Lehrerin vom Bahnhof ab. Wen holst du vom Bahnhof ab? Ich hole den Arzt vom Bahnhof ab. Vom Bahnhof'ta gidiyorum. Bahnhof, terminalden alalım önce. Wen holst du vom Bahnhof ab? Ich hole die Ärztin vom Bahnhof ab. Wen holst du vom Bahnhof ab? Ich hole die Krankenschwester vom Bahnhof ab. Wen holst du vom Bahnhof ab? Ich hole den Mauer vom Bahnhof ab. Wen holst du vom Bahnhof ab? Ich hole den Facharbeiter vom Bahnhof ab. Wen holst du vom Bahnhof ab? Ich hole den Mechaniker vom Bahnhof ab. Wen holst du vom Bahnhof ab? Ich hole den Elektriker vom Bahnhof ab. Wen holst du vom Bahnhof ab? Ich hole den Landwirten vom Bahnhof ab. Wen holst du vom Bahnhof ab? Ich hole den Kellner vom Bahnhof ab. Wen holst du vom Bahnhof ab? Ich hole den Koch vom Bahnhof ab. Wen holst du vom Bahnhof ab? Ich hole den Metzger vom Bahnhof ab. Wen holst du vom Bahnhof ab? Ich hole den Friseur vom Bahnhof ab. Wen holst du vom Bahnhof ab? Ich hole den Feuerwehrmann vom Bahnhof ab. Wen holst du vom Bahnhof ab? Ich hole den Ingenieur vom Bahnhof ab. Wen holst du vom Bahnhof ab? Ich hole den Architekten vom Bahnhof ab. Wen holst du vom Bahnhof ab? Ich hole den Richter vom Bahnhof ab. Wen holst du vom Bahnhof ab? Ich hole den Offizier vom Bahnhof ab. Wen holst du vom Bahnhof ab? Ich hole den Rechtsanwalt vom Bahnhof ab. Wen holst du vom Bahnhof ab? Ich hole den Polizisten vom Bahnhof ab. Wen holst du vom Bahnhof ab? Ich hole den Geschäftsmann vom Bahnhof ab. Wen holst du vom Bahnhof ab? Ich hole die Sekretärin vom Bahnhof ab. Wen holst du vom Bahnhof ab? Ich hole den Buchhalter vom Bahnhof ab. Wen holst du vom Bahnhof ab? Ich hole den Verkäufer vom Bahnhof ab. İşte bu. Evet. Hemen aslında was'ı da, eşyayı da kullanabiliriz. Eşyayı da kullanabiliriz. Evet. Şimdi holst du, birkaç örnek yazalım. Daha sonra devam ederiz. Holst du den Arzt vom Bahnhof ab? Vom Bahnhof ab. Ab'ı buraya yazıyorum. Ja, ich hole. Evet. Gene vom Bahnhof ab. Bakın bu şekilde. Evet. Vaktimiz de azaldı. Devam edelim. Birkaç tane daha yazalım. Holst du die Köchin vom Bahnhof ab? Ja oder nein? Ja, ich hole sie, evet, vom Bahnhof ab. Bir de modal verble yapalım. Modal verble willst du'yu kullanalım. Çok az kullandık. Willst du die Ärztin vom Krankenhaus ab, hastaneden almak abholen. Pardon. Abholen. Burayı çiziyorum. Bakın abholen sonuna gidiyor. Görüyor musunuz? Evet. Burada ne yapacağız? Nein ya da ya. Olumlu günümüz bugün. Hep olumlu yapacağız. Ich will sie vom Krankenhaus abholen. Şimdilik dersimizi burada bitirelim. Vaktimiz kalmadı. Daha sonra bunlarla yine devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.